Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından beni izleyen tüm değerli takipçilerime sevgilerimi gönderiyorum. Aramıza bugün ilk kez katılan misafirlerimiz de sizler de hoş geldiniz. İyi ki buradasınız diyorum. Şimdi fincanımızın enerjisine birlikte odaklanalım. Unutmayın, bu fal zamansız. Ne zaman karşınıza çıktıysa o zaman duymanız gereken mesajları içinde barındırıyordur. Siz de içinizden niyetlerinizi tutun ve sizi buraya getiren mesajları birlikte keşfedelim diyorum. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden fincanımıza başlayalım. Hepiniz için güzel haberler, hayırlı gelişmeler ve umut dolu enerjiler diliyorum. Bakalım fincanımız bize neler anlatacak arkadaşlar. Şimdi fincanımı ilk açtığımda canlarım dip kısmına bakıyorum şu anda. Dip kısmı biraz koyu, tel ve yoğunluğu birikmiş. Ancak tam bu yoğunluğun içinde dikkatimi çeken güzel bir detay var. Dip kısmında beyaz açılma bana bir tırtılı andırdı. Tırtıl falda dönüşümün, sabrın ve emek verilen bir sürecin simgesi. Yani şu an sizi biraz yoran ya da beklentilerini beklettiğini düşündüğünüz bir konu olabilir. Fakat bu süreç boşuna yaşanmıyor arkadaşlar. Tıpkı tırtılın zamanı geldiğinde kelebeğe dönüşmesi gibi siz de yakında emeklerinizin karşılığını alacağınız güzel bir değişim yaşayabilirsiniz. Bu koyuluğun içindeki beyazlık ise sıkıntının yavaş yavaş dağılacağını ve önünüzde ferah bir dönemin açılacağını gösteriyor. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar, şimdi burada gözleri kapatan bir maske görüyorum. Bakın hemen şu alt kısımda. Sadece gözleri kapatıyor. Göz maskesi bu. Zaten fincanın dip kısmında çıkması da dikkat çekici. Dibe doğru çıkmış. Bazı gerçeklerin henüz tam olarak görülmediğine ya da bir konunun üzerindeki perdenin yavaş yavaş kalkacağına işaret ediyor. Sizden gizlenen bir durum, söylenmeyen bir söz ya da fark edemediğiniz bir detay çok yakında ortaya çıkacak. Aynı zamanda bu sembol sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini de söylüyor. Çünkü bazen gözlerin göremediğini kalp ve hisler çok daha net görebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu tarafa geldiğimde maskenin üzerinde dikkatimi çeken beyaz bir kağıt var. Sanki üzerine bir not alınmış ya da önemli bir belgeyi andırıyor. Bir köşesinde ise, bir kenarında ise çok net bir şekilde 3 rakamı görüyorum. Bu sayı benim için oldukça dikkat çekici. Falda 3 rakamı 3 gün, 3 hafta, 3 ayı ya da 3. ayın 3'ünü gibi 13'ünü ya da 23'ünü ay içerisinde temsil ediyor. 3 vakit içinde gelecek bir haberin ya da önemli gelişmenin habercisi bu. Özellikle bu kağıdın maskenin hemen üzerinde çıkmış olması. Bakın şurada. Ve kenarında da bir 3 rakamı şurada. 3 vakit içinde gelecek dediğimiz gibi bir haber bu. Kağıdın özellikle maskenin üzerinde çıkması yakın zamanda bazı gerçeklerin ortaya çıkacağını ve beklediğiniz bir haberin netlik kazanacağını gösteriyor arkadaşlar. Aynı zamanda burada iki silüet görüyorum. Bakın biri burada, biri burada. Bu kadın, bu erkek. Kadının elinde bir yüzük görüyorum. Sanki erkeğe doğru uzatıyor. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Bu görüntü bana iki kişi arasında ciddi bir konuşmayı, ilişkinin bir adım ileri taşınmasına ya da önemli bir teklif enerjisini veriyor. Yüzük zaten falda bağlılığı, sözleri, anlaşmaları ve kalıcı kararları temsil ediyor. Şimdi tam bu iki figürün arasında
biraz önce gördüğümüz beyaz kağıt bulunuyor arkadaşlar şurada. Bu da bir imza, resmi bir evrak, ortak alınacak karar ya da haberleşme ile ilgili güzel bir gelişmeye de işaret. Şimdi burada belirgin bir V harfi de var arkadaşlar. Bakın şurada aynı zamanda bir de N harfi var. Yani şimdi V ne kişinin kendi isminin, soyadının ya da hayatındaki önemli bir kişinin isminin baş harfi olabilir. Bazı izleyicilerimiz ise yaşanacak olayın gerçekleşeceği yerle veya önemli bir detayla bağlantılı olabilir. Bu harfleri aklınızın bir köşesinde bulundurmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada böyle tutumda da bir orağı andırdı bana. Sanki bir orak bu. Bir dönemin kapanmasına, gereksiz yüklerden kurtulmaya ve hayatınızda artık size fayda sağlamayan konuların geride bırakılacağına işaret. Şimdi orağın hemen altında ise saçlarını toplamış, sırt üstü uzanmış bir kadın figürü görüyorum. Bakın şurada. Şu hemen orağın altında. Bu kadında bir süredir dinlenmeye ihtiyaç duyan, çünkü sırt üstü yatmış, zihni yoğun olan ya da duygusal anlamda yorulmuş birini çağrıştırdı bana. Şimdi kadının vücut kısmında ise 2 tane yanmakta olan kibrit görüyorum arkadaşlar. Şurada 2 tane. Bu da aynı anda gündeme gelecek 2 önemli konuya ya da 2 haber enerjisini işaret ediyor. Bu gelişmeler ilk anda heyecan yaratacak gibi görünse de doğru değerlendirilirse sizin için yeni başlangıçların kapısını aralayabilir. Özellikle bu 2 kibrit 2 kişiyle yapılacak önemli bir görüşmeyi veya peş peşe yaşanacak 2 gelişmeyi de temsil ediyor. Görünen o ki beklediğiniz hareketlilik çok uzak değil arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi bu kadının ayak ucunda bir de erkek figürü var. Sanki ayağını bir yerden atmış. Yani bir yere atıyor, bir yere atlamaya çalışıyor bu figür. Bu kişi bir engeli aşmaya, bir sınırı geçmeye ya da hayatındaki önemli bir eşiği atlamaya çalışıyor. Uzun zamandır beklediği bir konuda artık harekete geçecek, cesur bir adım atacak biri gibi görünüyor. Bakın sırtı dönük zaten. Şimdi hemen şurada ise bir kadın figürü daha var. Yani kadın diyorum, bir figür daha var. Kadın değil arkadaşlar. Bakın V harfi burada da oluştu. Gördünüz mü? Şimdi bu kadın diyelim ya. Kadın diyorum devamlı. Bu kişinin üstünde bir ok işareti ve fincanın ağız kısmını gösteriyor arkadaşlar. Yani bu beyaz kişi ve bakın şurada yine beyaz bir sayfa görüyor musunuz? Beyaz bir kağıt, ok işaretinin hemen yanında. Bu beyazlık falda yeni başlangıçları, temiz haberleri, önünüzde açılacak hayırlı bir yolu simgeliyor. Geçmişte yaşanan sıkıntılar geride kalırken yepyeni bir sayfa açılacağını arkadaşlar. Ferahlık getirecek gelişmeler yaşanacağına işaret. Özellikle şimdi bu bir erkek figürünün engeli aşmaya çalışmasıyla birlikte çıkan beyazlık, emek verilen bir konunun olumlu sonuçlanacağını ve yeni bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Şimdi buradaki kişi bakın bir yere oturmuş arkadaşlar. Bu kişinin diğer kişinin atlayacağı, erkeğin atlayacağı yönde duruyor bu kişi. Beyaz belirgin çıkmış aslında. Başının hemen üzerinde dediğimiz gibi bir ok var.
bu hedefe ulaşmayı, yükselişi ve beklenen bir işin olumlu yönde etkileneceğini gösteriyor. Yani bu kişinin önünü açık görünüyor arkadaşlar. Hemen karşısında ise beyaz renkte bir hayvan figürü görüyorum hemen şurada. Ama buna bir şey yapamadım, yani bir yorum yapamadım. Bakın hemen şurada. Ama 4 ayak üstünde biri bu. Bir hayvan. O da beyaz, yani o da beyaz renkte çıkmış. Tel ve koyuluğu yok. Sadakat, güvenilir bir dostu, destek alacağınız bir kişiyi ve koruyucu enerjiyi temsil ediyor sanki. Bu nedenle atacağınız adımlarda yanınızda olacak güvenilir birinden destek görebilirsiniz. Şimdi bunun hemen karşısında, bakın bu hayvanın hemen karşısında bir 3 daha çıkmış, gördünüz mü? 3 rakamı burada da var. Yani falın içinde bir 3 var arkadaşlar. Bu sayı dediğim gibi bu yüzden 3 vakit dedik arkadaşlar. Zaman dilimi burada önem kazandı daha çok. Ve bir diğer dikkat edici sembol ise bir telefon ahizesi. Hemen 3'ün altın üstünde. Telefon, bu da beklenen görüşme, yani telefon görüşmesini, sevindirici bir haberi ya da uzun zamandır iletişim kurulmasını beklediğiniz bir kişiyle gerçekleşecek konuşmayı işaret ediyor. Görünen o ki gelecek bu haber hem zamanlama açısından hem de hayatınızdaki gelişmeler açısından önemli bir dönüm noktası gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi bunu böyle tuttuğumda sanki burada yine bir kadın figürü belirmiş. Bu kadın ama bir açıklıkta ve havada duruyor. Yani bir yere oturmuyor. Dizlerinin üstüne diz çökmüş ama bir yerde değil, boşlukta. Fincanın ağız kısmına doğru çıkmış. Uzun saçları olan güzel, zarif bir kadın bu. Önü de çok aydınlık arkadaşlar. Yani şimdi bu görüntü bana bekleyiş içinde olan, sabırla bir gelişmeyi bekleyen bir kişiyi çağrıştırdı. Şimdi alt kısmına doğru çıkmaması ise bu konunun henüz olgunlaşma aşamasında olduğunu gösteriyor. Yani zamanı yaklaşmış olsa da biraz daha sabır gerektiren bir süreç var. Bu kadın figürü aynı zamanda temiz niyetleri, zerafeti ve kalpten edilen bir dileği temsil ediyor. Beklenen haberin, bir buluşmanın ya da gönülden istenen bir konunun zamanı geldiğinde güzel bir şekilde sonuçlanacağını söyleyebiliriz burada. Bu figürün enerjisi oldukça sakin, huzurlu ve hayırlı görünüyor arkadaşlar. Çünkü önü çok açık. Şimdi tabağımıza gelmek istiyorum. Evet. Şimdi tabağımıza geldik. Şimdi bu tabağımızda şöyle söyleyeyim. Tam orta kısmında arkadaşlar. Burada bir kadın figürü var. Bakın at kuyruğu da var. Bu kadın sanki bir kılıç çekiyor. Yani bir kılıç çekmiş gibi duruyor burada. Tam da fincanın tabağının ortası, falın tabağının ortasında. Şimdi bu figür bana şöyle sanki
gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyor. Net kararlar alınmasına ve kişinin hayatındaki belirsizlikleri kesip atmasına işaret. Bu kadın figürü de artık susmak yerine konuşacak, kendini ifade edecek ya da hayatıyla ilgili önemli bir karar verecek birini temsil ediyor arkadaşlar. Bu sembolün tabağın tam orta kısmında çıkması bu konunun, yani falın en önemli mesajlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Yani yakın zamanda sizi ya da çevrenizdeki birini ilgilendiren önemli bir yüzleşme, netleşme veya kesin bir karar gündeme gelecek. Bu kararın ardından olayların daha hızlı ilerlediğini ve önünüzdeki belirsizliklerin ortadan kalktığını söyleyebilirim arkadaşlar burada. Şimdi burada bakın bir figür daha var şurada. Yine elinde ve bu sefer mızrak. Bu mızrağın ucunda 2 tane de balık kısmet var arkadaşlar. Mızrakta takılı. Sanki mızrakla avlamış bu 2 balığı canlarım. Yani bu 2 balık falda bereket, bolluk, kısmet ve maddi kazancı simgeliyor. 2 ayrı kısmetin ya da peş peşe gelecek 2 güzel fırsatın habercisi. Bunlardan biri maddi anlamda bir kazanç, diğeri ise gönül ya da iş hayatıyla ilgili sevindirici bir gelişme diyebiliriz. Bu figürün mızrağı sağlam bir şekilde tutuyor olması ise bu kısmetlerin emek verilerek elde edileceğini ve doğru zamanda doğru adım atıldığında güzel sonuçlar alınacağını gösteriyor. Görünen o ki önünüzde bereketli, hayırlı ve sevindirici gelişmelerin olduğu bir dönem var arkadaşlar. Öyle gibi duruyor. Şimdi böyle tuttuğumda yine burada bakın bir kadın figürü, saçları görüyor musunuz? Bu yine şöyle söyleyeyim. Şimdi bu kadın açık renk sülyette ve elinde bir mendil söz konusu bu kadının. Ve bakın bacağını kıvırmış. Yine burada oturan bir kadın bu. Çok net bir şekilde çıkmış zaten arkadaşlar. Şimdi bu sembol bana duygusal bir konuyu, içten yapılacak bir konuşmayı ya da uzun zamandır beklenen bir buluşmayı anlatıyor. Şimdi mendil falda bazen sevince, bazen de duyguların açığa çıkmasına işaret. Yani içinize attığınız ya da ifade edemediğiniz bir konu artık konuşulabilir ve gönlünüzü rahatlatacak gelişmeler yaşanabilir. Şimdi sakin ve dengeli bir şekilde oturuyor gibi gözüküyor. Acele edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Sabırla beklenen bir konu hayırlı bir şekilde sonuçlanacak gibi görünüyor. Bu figürün enerjisi oldukça temiz, huzurlu ve olumlu gözüktü bana. Özellikle duygusal hayatla ya da aile içinde yaşanacak güzel bir konuşmanın habercisi diyebilirim arkadaşlar. Şimdi burada fincanın uç kısmında 2 tane göz görüyorum. 1, 2. Bakın hep 2 tane göz var. Görüyor musunuz? Hep 2. Şimdi bu gözler bakın burada da var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Bunlar fincanda tabağın dış kısmında kalıyor. Yani bu dış kısmındaki gözler arkadaşlar, bunlar sizi izleyen, çevrenizde sizi merak eden ya da hayatınızdaki gelişmeleri yakından takip eden kişileri işaret ediyor. Bu her zaman olumsuz anlam taşımaz arkadaşlar. Kimi zaman hayranlıkla sizi izleyen, kimi zaman da yaptıklarınızı merak eden insanlar olabilir. Bu gözlerin tabağın dış kısmında çıkması ise bu etkilerin daha çok dış çevreden geldiğini gösteriyor. Yani aile dışından, sosyal çevrenizden ya da uzaktan sizi takip eden kişiler ön planda. Çünkü fincanın tabağın iç kısmında değil,
değil, dış kısmında yer alıyor. Hanenin iç kısmına gelmiyor. Aynı zamanda bu sembol nazara karşı da biraz dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor bize. Güzel gelişmelerinizi herkesle paylaşmadan önce biraz zamana bırakın. Sizin için daha hayırlı olacak arkadaşlar. Şimdi ben burada sanki aynı zamanda bir de bir fil gördüm sanki. Bakın burada filin gözleri ve hortumu görüyor musunuz? Ve dişleri. Yani bu bir fil kafası ama önden görünüşü. Bu arkadaşlar yine bu da dediğim gibi fincanın dış kısmında çıkmış. Bereketi, bilgeliği, sabrı, büyük kısmeti temsil eder, ancak aynı zamanda ağır ama sağlam ilerleyen, sonunda mutlaka güzel sonuç veren süreçleri işaret ediyor. Yani acele etmeden ilerlediğiniz bir konuda hayırlı bir sonuca ulaşacaksınız. Şimdi önden ve net bir şekilde görüyorum enerjisini. Çok güçlü olduğunu gösteriyor. Önünüzde sizi mutlu edecek önemli bir fırsat, güçlü bir destek ya da hayatınızı olumlu yönde etkileyecek büyük bir kısmet diyorum buna. Maddi konularda bereket, iş hayatında sağlam adımlar ve aile içinde huzur veren gelişmeler. Bu sembolün verdiği mesajlar bana. Şimdi böyle geldiğimde, şimdi burada bir kişi görüyorum ben arkadaşlar. Bakın şurada üzerinde beyaz bir ceket ya da yelek var. Ama kendisi esmer bir kişi bu. Ayakları, elleri ve kafası koyu telvelerle, ama üzerindeki montsa ya da kabansa ya da yelekse bu da açık bir renkte ve hafif kafasını öne eğmiş durumda gözüküyor burada. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size. Şurada elleri, şu kafası, şunlar da ayakları, dizleri. Üzerinde de beyaz bir mont giymiş. Şimdi onu şöyle diyeceğim size. Bu da yine fincanın dışına doğru dönük arkadaşlar. Başı hafif öne eğmiş gibi duruyor olması, bu görüntü bana derin bir düşünceye dalmış, bir karar vermeye çalışan ya da içinde taşıdığı bir yükü sessizce çözmeye çalışan bir kişiyi çağrıştırdı. Önünüzdeki süreç içerisinde sessizce çözülmeye çalışıyor bunu. Üzerindeki açık renkli kıyafet ise tüm bu sıkıntılara rağmen önünün aydınlanacağını ve hayırlı gelişmeler yaşayacağını gösteriyor. Yakın zamanda önemli bir karar alacak birini temsil ediyor. Kimi izleyicilerimiz için bu kişi kendileri, kimileri için ise hayatında etkili olacak bir erkek figürü diyorum ben buna. Sabırlı davranan bu kişinin zamanla içini rahatlatacak güzel haberler ve olumlu gelişmelerle karşılaşacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Çok da güzel çıkmış. Falda yine kelebeklerimiz mevcut arkadaşlar. Bakın burada bir kelebek, burada bir kelebek. Yani kelebeklerimiz de var bu arada ve bu hanenin içine düşüyor. Tabii peş peşe çıkıyor olmaları da güzel bir enerji veriyor. Değişimi, yenilenmeyi, biliyorsunuz ki tırtıl çıkmıştı. Sevindirici haberleri ve hayatınıza gelecek güzel gelişmeleri simgeliyor. Özellikle bu kelebeklerin aynı hanenin içine düşmesi, yani hane içine düşmüş olması o alanda yaşanacak olumlu dönüşümlere işaret ediyor. Uzun süredir beklediğiniz bir konuda ferahlama yaşayabilir. Sıkıntılarınızın yerine umut ve mutluluk alabilir arkadaşlar. Aynı zamanda kelebekler gönül hayatınızda güzel başlangıçları, sosyal hayatta hareketliliği ve insanın ruhunu hafifleten gelişmeleri de temsil ediyor. Genel enerjisi oldukça aydınlık ve hayırlı görünüyor. Bu haneye gelecek çok güzel haberler ve pozitif değişimler şimdiden kendini göstermeye başlamış diyorum ben. Evet dostlarım, falım bu kadardı.
Fincanımızın ve tabağımızın anlattıkları bugünlük bu kadar dediğim gibi. Dilerim çıkan tüm güzel semboller bereket, kısmet, huzur ve mutluluk olarak en hayırlı şekilde hayatınıza yansısın. Unutmayın, fal sadece bir yorum. En doğrusu zamanı geldiğinde hayatın kendisi gösterecek size. Eğer yorumlarım size karşılık bulduysa videomu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni fal yorumlarında tekrar birlikte olabiliriz. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından beni izleyen tüm değerli takipçilerime yürekten teşekkür ediyorum. Aramıza bugün katılan yeni dostlarımız, sizler de iyi ki bu geldiniz, iyi ki buradasınız diyorum. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle sağlıklı, huzurlu, sevgiyle kalın efendim. Hoşça kalın.